Hello, ben geldim. Umarım iyisinizdir çünkü bugün video günü. Bugün sizinle çok güzel bir şey yapacağız. Biraz kameramı aşağı eğeceğim. Şu kapıyı bir kapatayım. Bugün sizinle Butter Yellow trendine uygun bir yazlık tışı bluz yapacağım. Bu bluzu gördüğünüz üzere ücretsiz, herkese açık bir şekilde yapıyorum. O yüzden bu tarz videolar herkese açık da daha çok yap diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü son bikini videomda resmen hayal kırıklığına uğradım. Lütfen hemen şimdi durdurun ve videoyu beğenin. Bir beğeni atarak bana destek olmak çok zor değil, ücretli de değil. Bedava bir şey. Biz seni seviyoruz Nilüfer'cim, daha çok video yap, daha çok video yap diyorsanız videoyu beğenip bol bol beni böyle yorum ve beğeni yağmuruna tutacaksınız ki ben de heyecanla her gün yeni videolar üreteceğim. Şimdi yazın öngörülmez diye bir şey yok. Böyle bir algı var ama bu asla doğru değil. Yazın bal gibi de öngörülür. Çok da güzel şeyler yapılır. Bir tane bluz yapacağız. Ben bunu Pinterest'te falan çok gördüm ve kendimce tarifini çıkarttım. Çok basit bir tarif ama size tam sayılarını vererek anlatacağım. Bu ilk ördüğümdü. Bu ilk ördüğüm olduğu için bunda tam olarak sayıları istediğim gibi olmadı. Yani tam eşit değil. Şunu çıkarayım. Saçımı da bozmak istemiyorum. Bakın burada tek sayı. Bu bluzda tek sayı oldu birazcık ama çok güzel. Ben bunu yine de giyerim tabii ki. Arkasında bir tık daha böyle T atlet tarzı oldu bunda. Bu böyle elimde kalan çok eski bir iplikti. Şimdi diğerini göstereceğim. Bu da diğeri, size tarif anlatacakken hazırladım. Tersine giydim hatta şu anda, neyse. Şu şekilde arkası önü eşit bunun. Böyle. Şimdi bunun Butter Yellow rengini yapacağız. Bu tarifte de sevmediğim birkaç şey not aldım. Saçım yapıştı ya. Havalar sıcak olmaya başladı ya. Bu tarifte de sevmediğim, hoşuma gitmeyen birkaç şeyi düzelteceğim. Bunlardan bir tanesi şu kısım. Bilmiyorum size öyle geldi mi? Aşağı yazarsınız ama şu kısmı bir tık daha buraya kaydıracağım. Böyle bir kare daha bu tarafa kaydıracağım. Askılar çok kenarda gibi geldi. Yani ben askıların bir tık daha şöyle içe oyuk olmasını seviyorum. Butter Yellow bluz yaparken bu şekilde yapacağım, ayarlayacağım onu. Bu da dediğim gibi bir deneme sayı ayarlama bluzuydu. Yani bir videoyu size anlatmadan önce kolay yapabilmeniz için ben ondan böyle bir tane örüyorum. Onda beğenmediğim yerleri not alıyorum. Ondan sonra bir tane daha örüyorum falan. Öyle direkt şıppadanak böyle gökten bana zembille tarifler inmiyor. O yüzden videoları beğenmeniz benim için çok çok değerli. Ben de daha fazla bu tarz içerikler üretmek için hevesli olayım diye. Şimdi çok güzel bence. Yapması çok kolay. Sanırım bir yumaktan çıktı. Bunu bikininin üzerine giyebilirsiniz. İçine aynı renklerde siyah bir ne bileyim kısa bra giyip üzerine geçirebilirsiniz. Veya bunu aşağı doğru örmeye devam edip bu şekilde. Gerçi biz bunu aşağıdan yukarı ördük ama yukarıdan aşağı da örebilirsiniz. Ya da ayrı etek yapabilirsiniz aynı modelde. Ya da isterseniz beraber yaparız. Eğer bu videoya 5000 like gelirse bunu bir etekle bir takıma çevirebiliriz. Etek videosu da gelir. Şimdi bunu bugün size anlatacağım. Bu üzerimdeki body'yi de çok seviyorum. Aşağı linkini koyarım. Eğer beğeniyorsanız böyle şeyler bakabilirsiniz. Bu arada full altına kadar gidiyor. Bence mayo olarak da kullanılabilir ama alt kısmı tanga olduğu için tercih eder misiniz bilmiyorum. Bir de bu kolyem, yazın bunu çok seviyorum. Kem gözlere karşı. Evet, malzemeler. Şöyle bir Butter Yellow renginde iplik tercih edeceğim. Hadi marka da paylaşıyorum artık. İp markalarını da paylaşıyorum. Artık o kadar umurumda değil ki yani. Nako Denim Sport'u kullanacağım. Renk kodu da 2372, yani 2372 renk kodu. Tam bir Butter Yellow rengi bence. Elimde vardı, o yüzden kullandım. Özellikle gidip Nako ip almalıyım gibi bir tercihim olmadı. O yüzden canınızın istediği bu kalınlıklarda herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Sadece koton olmasına dikkat edin ki bu da %100 koton değil zaten. %60 koton ama %50'nin üzerindeki koton oranları iyi bir koton oranı bence. %100 kotonlar bir tık daha pahalı olurken bunlar onlara nazaran bir tık daha ucuz olabiliyor. O yüzden tercih edebilirsiniz. %40 da premium akrilik.
Gönül isterdi ki %100 koton olsundu ama elimde vardı, kullandım. Metrajını söyleyeyim. 100 gram 265 metrelik bir iplik. Yanlış bilmiyorsam Alize Praktika diye, Alize Cotton Gold'un da Praktika diye bir ipliği var. O da buna yakın kalınlıklarda olması lazım. Bunu bulamazsanız onu da bulursanız metrajına bir bakın. Yani 100 gram 265 metre kalınlığındaki bütün ipleri kullanabilirsiniz. 4 milim tığ kullanacağım. Gerçekten tam bir butter yellow rengi. Bugünkü challenge'ımız hem size bunu anlatacağım hem de gece ben bunu bitirmiş olacağım. Gerçekten çok hızlı bitiyor. Bence bunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi başlangıç kısmında Arda geldi. Bisikletimin tekerini şişiriyordu. Gelebilirsin. Ben video çekiyorum. Video içinde video. Bu arada Arda çok güzel günlük vloglar çekiyor. Yemin ederim çok böyle sinematik günlük vloglar çekiyor. Böyle vlog kamerasıyla. Videoların linkini aşağı video açıklamasına koyacağım. Arda'nın YouTube kanalında vloglar izleyebilirsiniz. Tabii ki vlog çektiği için ve ben hep yanında olduğum için ben de vloglarda görünüyorum ama ben o anı yaşayan biri olarak bile vlogları sıkılmadan izledim. Arda aslında bir tık kilo verme serüvenini böyle ilham olsun diye paylaşma amaçlı başladı. Böyle yapayım, eğlencesine biraz yapıyor açıkçası. Ama çok da eğlenceli oluyor. Şu an video içinde video oldu. Aynen. Selam! Buradan da selam vereyim. Bu arada bisiklet nanay ya. Nasıl? Ne demek lan? Fren manetleri falan hep bozulmuş. Bence sıkılmıyor. Videoyu beğenip katıl üyesi olmayı unutmayın. Yeni bir bisiklet almam gerek. Bana da öyle geldi çünkü. Hani sanki bisikletçiye götüreyim dedim ama. Neyse. Öyle. Hadi ben videoma devam edeyim. Tamam hadi bak. Bay bay. Bisikletime üzüldüm. Alırız. Yenisini alırız. Elektrikli alırız elektrikli. Ama ben bunu seviyordum ya. Ay biraz üzüldüm şimdi. Yalan yok. Neyse şimdi bu butter yellow rengimi alıyorum. 144 tane zincir çektim ama bu herkesin bedeni için farklı olacak. Dolayısıyla nasıl ölçü alacağız? Tutuyorsunuz. Memelerinizin zincir çekiyorsunuz, tamam mı? Memelerinizin üzerinden şöyle ölçtüğünüzde memelerinizde otursun. Ama siz bir tık daha böyle salkım salaş olsun istiyorsanız böyle tam oturmasın, biraz daha şöyle bol kalsın. Ne bileyim, bir memelerinizden şöyle bir 5 santim önde birleşsin, tam oturmasın. O şekilde ayarlayın. 144 zincir X small giyiyorsanız uyumlu olur. Bu benim için. Benim şu meme kısmım tamına 90 santim. Sütyensiz ölçtüğünüzde. Şu anda da sütyen yok. Şöyle ölçtüğünüzde 90 santim. Sizin de öyleyse siz de 144 zincir direkt başlayabilirsiniz. Ne sıkı örüyorum ne gevşek örüyorum. Tığın izin verdiği sıkılıkta örüyorum. Öyle söyleyeyim size. Başlangıçta yapacağım şey çok basit. Bu kısımları sehpaya geçelim. Nasıl birleştirip devam ettiğimi göstereyim. Sonra örmeye başlayalım. Zinciri çektikten sonra şöyle. Bu arada zinciri düzeltin. Öyle birleştirin. Bakın zincirin düz tarafından bir halka yapıyoruz. Zinciriniz dönmesin. Şöyle uç kısmına batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Sonra şöyle trabzanlar yapacağım bir sıra boyunca. Doladım. Hemen arkasını çevirip ben şuradaki buralara trabzan yapıyorum. Bu şekilde daha güzel görünüyor. Ama siz standart yolla da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Doladım. Şöyle. Bu şekilde. İkili trabzanlar yapıyorum. Ve bunu bir sıra boyunca yapacağız. Bakın bu şekilde bir sıra trabzan ördüm. Şöyle göstereyim. Daha sonra şuradaki 3 zincirin tepesine batıyorum.
Ve oradan çıkarıp ilmek kaydırmayla yine buraya battım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Doladım. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Yani bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine batarak ilk kafesimi oluşturuyorum. Bir zincir çektim, doladım. Bir ilmek atlayıp bir sonrakine batıyorum. Kafesimi oluşturuyorum. Doladım. Bir ilmek atla bir sonrakine. Bu şekilde üst üste 3 sıra yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın. Bütün sırayı bu şekilde buraya kadar yapıyorum. 3 sıra böyle ördükten sonra birleştirmesini yine ilmek kaydırmayla yaptım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doladım. Bakın şu da bir trabzan sayılıyor ya. Bir trabzanı atlıyorum. Diğer trabzana bunu atladım. Bu trabzana 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doladım. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzana bir adet trabzan yapıyorum. Yani trabzan atladım. 7 tane ikili trabzan. Bir trabzan atladım. İkili trabzan. Yine doladım. Bu trabzan atlıyorum. Bir sonrakine yine 7 tane ikili trabzan. Sıra boyunca bu işlemi tekrar edeceğim. Şöyle 4, 2, 4, 6, 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra doladım. Bu trabzana atlıyorum. Şu trabzana batıyorum ve ikili trabzan. Şöyle. Bu şekilde görünecek. Bütün sıra boyunca bunu yapacağım. Şimdi size başlangıç kısmını gösterdim. Şimdi bir Arda'yla her akşam bir spor yapmak için tempolu koşar adımlarla 10.000 adım atıyoruz. Şimdi o yüzden dışarı çıkacağım. Ama bunu örmeye devam edeceğiz. Tabii ki koşarken değil ama yürüyüşten geldikten sonra öreceğiz. Şöyle şimdiden Butter Yellow rengi bence çok güzel olacak. Senelerdir yani 1-2-3 senedir bu ip dolabımda duruyor ve bir gün Butter Yellow renginin trend olup benim böyle bir şey yapacağımı düşünmezdim. Ama gerçekten tam bir tereyağı rengi. Tereyağı sarısı. Ünlü olan renk bu. Butter Yellow. Tereyağı sarısı. Aslında benim annemin yaptığı tereyağı bundan daha sarı oluyor ama yine de tabii benim anneminki organik. Güzel oldu ya. Bu arada bu şekilde ördükten sonra üşenmeyin. Bir üzerinize geçirip deneyin. Ben denemeyeceğim çünkü siyahla aynı boyutta yaptım ama bunun içine girebiliyor olmanız lazım. Bunu söylememe gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Şimdi biz yürüyüşe gidiyoruz. Üzerime bir şeyler giyeyim. Şöyle bu uzağa gidip kombinimi göstereyim. Kot şortum var altımda. Eşofman gibi bir şey giyebilirim. Ya da bununla da yürüyebilirim. Rahat zaten. Hava sıcak ya hiç iştahım yok. Hadi gidelim o zaman. Evet yürüyoruz. 10.000 adım olmak üzere. Ama size çekmeyi unuttum. Daha 8.000. Benim adımım ama. Seninki daha fazla olmuş o zaman. 10.000 Ben 1000'de başladım. Şu an 9.000 olmuş işte. 8.000 adım olmuş. Ama çok acıktım. Ben de çekeyim mi? Bayağı yorulduk kaskım ve ben. Şunun kulaklarını çıkartınca çok çirkin oldu ya. Şimdi marketten kıyma aldık. Birkaç bir şey aldık. Eve gidiyoruz. Saat 8 falan. Acıktım çok. Hello. Marketten geldik. Kıyma aldık. Orta yağlı. 678 gram. 400 TL. Şu lor peyniri çok seviyorum. Harras'ın normal az yağlı lor peyniri 35 TL şu kadar.
Kaç gram acaba? Yarım kiloymuş. Bu kovacık yapmışlar bunu. Normalde paketliydi. Şöyle bir tane hurma özü aldım. Sitoğlu diye bir markanın %100 hurma özü. Bunu ne bileyim canım böyle bir glutensiz, rafine şekersiz kektir bir şeydir yapmak istediğinde, kendimi şımartmak istediğimde rafine şeker yememek adına böyle bir şeylere koymak için kullanıyorum. Ama öyle onu da zaten haftada bir falan gibi yapıyorum. Bunu da bitter çikolata. İçerisinde şey yok, katkı koruyucu olarak bir şey yok ama bu normal şeker var içerisinde, ama bunu da süs için böyle tek tük kullanıyorum. Böyle bir tane banana bread ya da şey yapmayı planlıyorum. Rafine şekersiz falan bir kek gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Orada kullanacağım süs için. Şöyle bir avokado. Bir tane şu mac and cheese aldık. Koruyucu içermez, tatlandırıcı içermez diyor. Bunun %95 nerede yiyecek ama ben de kenarına tadına bakacağım. Mac and cheese ben çok severim. Koruyucu içermemesine şaşırdım yani Pasta Villa'nın. İlginç geldi. Kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı aldım. Fıstık sevgimi de kimse sorgulamasın gerçekten. Şu dut kurusu aldım. Dut kurusunu da benim kahve öğütücümde çekip böyle yapacağınız kek tarzı şeylerde kullanabiliyorsunuz. Şeker görevi görebiliyor. Sonra yarın belki arkadaşlarımızla sahilde böyle kahvaltımsı, pikniğimsi, atıştırmalıklı bir şey yapacağız. Orada böyle poğaçacık yapacağım. Bunu ona koyacağım. Bu da lor peyniri kahvaltılık. Diğer de lor, bu kahvaltılık lor diye geçiyor. Bunu böreklere falan bence daha iyi oluyor. Bu arada çok güzel bir börek yapmayı öğrendim. Nasıl diyeyim? Onu sizinle bir gün yapalım. Ben bu kakao bu. O börekte çok çıtır çıtır, dışarıdan almışsınız gibi oluyor. Aşırı güzel oldu. Onu bir size öğreteceğim. Çünkü ben hayatım boyunca hiç öyle börek yapamamıştım. Şöyle de Doğalsan'ın bir yulaf ununu aldım. Doğalsan markasının pandemide biz annemle bir tane siyez ununu almıştık. Kastamonu siyez unu yazıyordu paketin üzerinde. 500 gramlık bir pakette. Diğer unlara oranla çok da pahalıydı. Ama gerçek bir organik siyez unuydu. Ondan şu an hiç bulamıyorum. Yani Doğalsan markası birçok yerde var. Siyez unu da var ama Kastamonu siyez unu yazan undan yok. Niye yok bilmiyorum. Ama neyse. Şöyle göstereyim dedim. Şimdi biz bir yemek yiyelim. Ondan sonra ben örgüme devam edeceğim. Bu tarz örgü projelerini, vloglu seviyorsanız yazınız efendim. İçinden böyle makarna çıktı. Bir de böyle sos çıktı. Böyle otururken size hemen küçük bir mac and cheese'in tadımını yapacağım. Çok iyi bu. Allah'ım. Çok iyi. Sürekli almam. Sonuçta katkı koruyucu, renklendirici içermiyormuş ama çok güzel. Teknoloji. Teknoloji. Ne oldu? Video. Sen videoda mıydın? Ne bileyim. İşte. Bağırıyor orada. Bu da buradan bağırıyor. Şunun güzelliğine bakın. Yavrumun güzelliğine bakın. Çok fotojenik değil mi? Diğeri de biraz aşağıda şurada. Görüyor musunuz? Orada. Butter Yellow bluzumuza devam ediyoruz. Ben şu kadarcık ördüm siz görmeden. Aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için ikinci bir sıraya çıkmak istedim. Şimdi size şu kısımların üst katına nasıl çıktığınızı göstereceğim. Dediğim gibi bu üzerinize oluyor olması lazım. Bir de bunu ütülediğinizde bir tık daha açıyor. Şimdi sehpaya geçeceğiz. Ben bunu göstereceğim. Sizinle en son şu ilk sırayı yapalım diye bırakmıştım. Sonra ben diğerlerini yaptım. Burada da sadece şu ilk sıradan sonra üste nasıl geçeceğinizi belki karıştırırsanız onu göstermek istedim. 3 zincirle yani bir trabzan yapıp şöyle yukarı atlamıştık hatırlarsanız. Bu kısımda birleştirmeyi şöyle yapıyoruz. 7 tane trabzan yaptıktan sonra bu 3 zincirin tepesine batıyorum.
Ve şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. Direkt bu 7 trabzanın ortasındaki trabzana 7 tane trabzan yapıyorum. Oldukça kolay yani. Böyle 3 sıra üst üste yapıyorum. Siz isterseniz daha çok sırada yapabilirsiniz. Şimdi benim gördüğüm Pinterest'teki böyleydi. 3 sıra yapmışlardı. Ben de o yüzden 3 sıra yaptım. 7 tane yaptıktan sonra doladım. Yine şu trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir sıra daha yapacağım. Bir saniye. Şimdi sesim daha iyi geliyordur. Bu şekilde bir sıra daha yapacağım. Daha sonra tekrar şu kafes örgüye geçeceğiz. Bunun üzerine kafes örgüye nasıl tekrar geçeceğimizi de o kısımda göstereceğim. Şimdi ben bir sıra bunu yapıp geliyorum. Şimdi üçüncüyü de bitirdim. 3 zincir değil 4 zincir çekiyoruz. Artık kafese geçeceğimiz için 4. zincir aradaki bir zinciri temsil ediyor. Doladım. Şuradaki ilk trabzanın tepesine değil ikincinin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, doladım. Bir trabzan atlıyorum. Tam ortadakine denk geliyor zaten. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar kafesleri oluşturuyoruz bu durumda. Bir trabzan atlayıp tekrar ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, doladım. Bu sefer şuradakine denk geliyor bir trabzan atladığımızda. Bu da zaten 7. trabzan, son trabzan oluyor. Buraya bir adet trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kafesleri tekrar oluşturuyorum. Bir zincir çektim, doladım. Şu ilk trabzan atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir zincir çektim, ortaya denk geliyor. Bir zincir çektim, bir trabzan atladım. Şöyle sondan ikinciye denk geliyor. Bir zincir çektim, doladım. Bir trabzan atlayınca şuraya denk geliyor. Yani bir zincir çektim, bir trabzan atladım ve ikili trabzan yaptım şeklinde böyle tekrar kafesleri oluşturuyorum. Şimdi bütün hepsine aynı işlemi yapacağım. Bunun üzerine çıkıp 2 sıra daha kafes yapacağım. Tıpkı buradaki gibi 1, 2, 3 sıra kafes olacak. İsterseniz hani görüntü olarak bir tık daha uzun olsun vesaire isterseniz siz istediğiniz kadar kafes sayısını artırabilir. Veya bunları artırabilirsiniz. Veya bir sıra bundan sonra 3 sıra kafes gibi yapabilirsiniz. Şekillendirme size kalmış. Ama ben Pinterest'te gördüğüm şekilde yapacağımdan dolayı. Şimdi bunu bitireceğim ve 2 sıra daha kafes yapıp geleceğim. Butter Yellow bluzumuzda çalışmaya devam ediyoruz. Size şimdi şey göstereceğim. Ne kadar ilerlediğimizi göstereceğim. Bakınız efendim. Bluzun şu kısmını ördükten sonra şöyle bu kısmı ördükten sonra ön arka aynı şekilde böyle bir yazlık süveter modunda da yapmak istiyorum. Çünkü bunu isterseniz kışın gömleklerin üzerine falan da kombinleyebilirsiniz. Yazın da çok güzel böyle bikinilerin üzerine, kot şortların üzerine tatlış, hafif de dekolteli bir bluz olacak. Şöyle çevireceğim. Şöyle göstereyim bakınız. Çok tatlı oldu. Bayramlık bluz olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ön kısmını yaptım. Arka kısmını göstereceğim size. Rengi de gerçekten tam bir butter yellow sarısı oldu. Şimdi bunun arka tarafını ön gibi yukarı doğru yapacağız. Ön arka aynı olduğu için bir tarafını yaptım, bir tarafını sizinle beraber yapacağım. Burada tek benim dikkat ettiğim şey bir model koltuk altına bıraktım. Yani şunlardan şöyle bakın şu koltuk altı için ayırdığım parça. Yani biz böyle yassı olmadığımız için bu tarz bluzlarda şu koltuk altındaki şu enimiz var ya burada. Buraya bir şey ayırmak gerekiyor. Bu bana tam oluyor. Siz de X small veya small giyiyorsanız bu ölçü size tam olur. Ama daha büyük beden çalışacaksanız videonun başında dediğim gibi göğsünüzden ölçü alarak bir zincir çekin. Ve modeli başlayın. Mümkünse şurası ikiye bölünebilir bir sayı olsun ki koltuk altlarına. Tek sayı olduğunda ön arka eşit olmuyor. Şuradaki şunlardan kaç tane yapabildiğinize bakın. Şöyle benim toplamda kaç tane yapabiliyorum ben?
2, 4, 6, 8, 18 tane şunlardan var yan yana şöyle. Şimdi arka tarafını beraber yapacağız. Sonra dikeceğim. Kenar bordürlerini yapacağız ve bitmiş olacak. Çok heyecanlıyım. Hızlıca bitirmek istiyorum. Çünkü daha yapmak istediğim birçok şey var. Oh, let's go. Şöyle gidiyor gördüğünüz gibi. Kenarlarına bordür falan da yapacağım. Ben de burası niye düz duruyor diyorum. Bakın. Neyse burayı arkaya çeviririm. Tekrar şey olmaz. Diğer tarafını ön yaparım. Şurada şöyle bir yuvarlaklık oluşturuyordum. Burayı unutmuşum oluşturmayı. Şimdi şöyle ikiye katladınız örgünüzü. Kenar için ayırdığınız kısım şurası. Ben bir motif ayırdım. Bakın şöyle şurada duruyor zaten. Bu bir motifi ayırdım. Ben bu bir motifin yani şu kenar için ayırdığım bir motifin kenarında giden şu trabzandan şöyle eksiltmeye başlıyorum ve şunu yok edeceğim. Şu olmayacak. Yine şu taraftan da bunu yok edeceğim. Yani 2, 4, 6 tane ön kısmında bizim şey olacak. Şu modelden olacak. Şimdi dediğim gibi şu kenar için ayırdığım model hemen şunun kenarından eksiltme yaparak yani şu trabzan alıyorum bakın. Tuttum bunu. Doladım ve battım. Bir tane geçirdim, doladım. Yine buraya battım. Şöyle ikisini tek aldım. Böylece şurada bir eksiltmeye başlamış oldum. Bir zincir çektim. Trabzan yapıyorum. Buralarda eksiltme yaparak ilerleyeceğim için şu modelin üstünü komple trabzan yapıyorum. Normalde şundan yapmam gerekiyor. Ama buraya yapmayacağım. Şimdi yaptım. Bakın demek istediğim şu. Şu yan için ayırdığım yani koltuk altına gelecek kısım. Bu da öne doğru koltuk oyuntusunu vererek eksiltme yapacağım model. Dolayısıyla ön için olan parça burada başlıyor. Ben de şimdi şuradan bakın şuradaki uzun şey şunu yapacağım. Hiç zincir çekmeden doladım. Bir trabzan atlıyorduk. Ne yapıyordum? 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bu mantıkla yapacaksınız. Koltuk oyuntusunu hep bu mantıkla yapacaksınız. Sadece sizin sayınız fazla olabilir. Yani siz large'sanız da ve koltuk altına 2 model bıraktıysanız veya 3 model bıraktıysanız da şu kısmı bu şekilde yapacaksınız. 6, bir tane daha yapıyorum, 7. Ben bunun siyahını çok heveslenerek yaptım ama istediğim gibi olmadı. Onu da söküp baştan yapacağım. Onun kollarını çok kalın yapmışım. Bir tane ayırıyorum. Zaten alttakinin üstüne denk geleceği için direkt yapıyorum. 7 tane ikili trabzan bakın. Şöyle. Sıra sonuna kadar yapayım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptım. Burası koltuk altı için ayırdığım kısım. Hiç üzerine örmedim. Burası da şöyle oyukluğu yapacağım kısma geldim. Burada ne yapacağım? Şununla şunu tekte alıp oradaki eksiltmeyi yapacağım. Ama oraya gelene kadar bir zincir ve trabzan olayını yapıyorum. Bakın. Şöyle. Bir zincir. Bakın. Şimdi şu ikisini eksiltme yapacağım. Nasıl yapıyorum? Battım. Bir tane çektim. İkinciyi çekmedim. Doladım. Hiç arada zincir yok. Diğerine battım. Doladım ve bu iki trabzanı beraber yapıyorum. Buradaki ilk oyukluğumu oluşturmuş oldum. Geri dönüyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Doladım. Şuradaki trabzana da batıyorum. Tek seferde çektim ve bu sık iğneyle bu sık iğneyi de yarım trabzan gibi düşünüyorsunuz. Tekte çektim. Yani burada bir eksiltme daha yapmış oldum. Bir zincir çektim ve bu kısma normal batıyorum. Bir zincir çektim.
Hemen 7 trabzandan önceki çubuğa da normal sık iğne şeyimi, bir zincir ve trabzanımı yapıyorum. Doladım. 1, 2, 3, dördüncü yani ortadaki trabzanın tepesine ne yapıyorum? 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı modeli kuruyorum. Sadece kenar eksiltmeleri bu kısımda önemli olacak bizim için. 2, 4, 6, 7 tane. Doladım. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Doladım. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yani ikinci sıra şeyi yaptık. Şu grup, yelpaze diyeyim, yelpaze modeli. Bunu yaptık. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzana kafes yaptım. Bakıyorum 2 tane var. Bir zincir çektim. Şuna da kafes yaptım. Ama trabzanı tek çektim. Doladım. Bir de sondakine batıyorum. Bu ikisini beraber çekip buradaki eksiltmemi de yaptım. Yani giderek şöyle verevleşiyor. Çevirdim. Bakın buraya ne yapıyordum? Sık iğne yapıyorum. Doladım. Bu trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne ile onu beraber çektim. Bakın burada başlamıştım ve giderek şöyle bir üçgen form alıyor. Zincirimi çektim ve buraya bu şekilde bir kafesimi yaptım. 1, 2, 3, 7 tane ikili trabzanımı yine bu kısımda yapıyorum. Şöyle. Bu kısımlar kolay zaten. Sıra sonuna kadar aynı şekilde gideceğim. Evet, sıra sonunda da bakın yine şuraya yarım trabzan yaptım. Doladım, zincir çekmeden buraya da batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum ve ikisini beraber aldım. Sıra sonunda bu şekilde bitti. Çeviriyorum. Artık tekrar böyle 3 sıra kafes yapacağız ve askı kısmına geçeceğiz. Her askı bir model gelecek şekilde olacak. Şöyle bir zincir çektim, doladım, son eksiltmemi yapıyorum ve sonda bir trabzan olacak şekilde ayarlıyorum. Bir zincir çektim, ilk trabzan atladım, ikinciye ikili trabzan, bir zincir, bir trabzan atlı, ikili trabzan. Tıpkı öncekilerde yaptığımın aynısını yapıyorum. Bir zincir, sondaki 3 trabzanın ortasına gelmesi lazım zaten. Doladım. Son trabzan atladığınızda buradaki 7. şu çubuğa gelmesi gerekiyor. Eğer bu sıra karıştıysa, mesela çubuğa gelmiyorsa yanlış yaptınız, bir yer var demektir. O zaman dönüp bir bakın. Şöyle bir zincir. Gerçekten çok hızlı biten bir model. Bu benim 3. yapışım. Düşünün. Sıra sonuna geldiğinizde de hemen bu 7 trabzanın yanındaki trabzan ve şu trabzanı beraber alıp yine son eksiltmenizi yapıyorsunuz. Yani burada sadece şuradaki trabzan kalmış olacak kenarda. Bakın şöyle kenardaki verevliği görüyorsunuz. Eksiltmeler buna sebep oldu. Şimdi birinci sıra filemi yaptım. Şöyle sık iğne yapıyorum. Yukarı çıktım. Kenarından bir daha aldım. İlk trabzanımı yaparak yukarı çıktım. Bir zincir çektim ve her trabzanın üzerine bir kafes yapacağım. Artık eksiltme yok. Sadece bu file kısmını bitireceğim. Bu ikinci sıra, dönüp üçüncüyü de yapacağım. Sonra askı kısımlarına geçeceğiz. 3 sıra file ördüm. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Şimdi direkt askıya geçeceğiz. Askı için de şöyle, isterseniz askıyı full file veya farklı sadece iplik şeklinde yapabilirsiniz. Bir sık iğne yaptım. Kenarına batıp bir trabzan yaptım. Doluyorum. Bir trabzan atlayıp hemen bunun üstüne geliyor zaten. Şuraya 7 tane ikili trabzan yapıyorum.
Askımız da bir tane yelpazeden oluşacak. Bakın bir trabzan atlıyorum. Şuraya batıyorum. Ve askım bu kadar olacak. Bakın gene aynı şeyi yapıyordum. Burada bir püf nokta, benim için önemli bir püf nokta. Şöyle göstereceğim. Buraya trabzan yapıp bitirmeden doluyorum. Bir yana da şöyle bir adet çekip bu ikisini beraber alıyorum. Şurada küçük bir verevlik oluşturuyorum yakanın iç kısmında. Ki bu da yakanın hafif oval bir görüntü almasını sağlıyor. Bunu sadece ilk sırada yapıyoruz. Trabzanla yukarı çıktım. İsterseniz 3 zincirle yukarı çıkabilirsiniz. Ben böyle daha güzel durduğunu düşündüğüm için sık iğne şeklinde yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Ortaya batıp yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Askıyı da üzerinize ölçerek yapın lütfen. Ben de öyle yaptım. Belki yakasını daha aşağıda olmasını istersiniz. Veya yaka kısmında bir tık daha dekolte istersiniz. Mesela şurayı 3 tane file yapmak zorunda değilsiniz 3 sıra. İsterseniz bir sıra da yapabilirsiniz. Böyle şeylere takılmayın. Tariflerimi biraz kişiselleştirebilirsiniz. 2, 4, 6, 7 tane yaptım. Doladım. Burada sıra sondaki trabzanın tepesine batıyorum. Çevirdim. 3 kere yapacağız ya. Tepeye battım, sık iğne yaptım. Kenarına battım, bir sık iğne daha yaptım, doladım. Ortaya yine 7 adet 2 4 6 7 doladım. Trabzana batıyorum ve bakın. Bahsettiğim şey şu. Şurası böyle verev. Hatta ben ön taraf olarak burayı kullanacağım. Çünkü arka tarafta bir askının kenarını verev yapmayı unutmuşum. O yüzden burayı kullanmaya karar verdim. Şimdi ben 3 sıra yine şeye geldik. 3 tane üst üste bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Kafes yapıyorduk. İlk zincir çektim. İlk trabzana atladım. İkinciye batıyorum. İkili trabzan, bir zincir çektim, tam ortaya denk geliyor. İkili trabzan, bir zincir çektim, bir ilmek atladım. Yine ikili trabzan, bir zincir çektim, doladım. Yine şuradaki trabzanın tepesine batıyorum ve böyle ikili trabzan. Bakın. 3 sıra bunu yaptıktan sonra tekrar aynı modelden yapacağım. Ve 2 askıyı da aynı şekilde yapacağım. Uzunluğunu da giyerek yapın. Zaten tığ işi o şeylerin, bluzların en güzel tarafı bence giyip deneyebiliyor olmamız. Bu arada size terletmez mi sorusunu lütfen sormayın artık. Pamuk iplik. Zaten yazın çok sıcakta hiçbir şey giymeseniz de terliyorsunuz yani. Çünkü yazın örgü örülmez ya da giyilmez gibi bir algı var. Buna kesinlikle karşıyım. Bakın 3 sıra bitti bile. Askı kısmı zaten aşırı hızlı bitiyor. Ben şöyle yürüyüşe gitmeden bunu bitirip gitmek istiyorum. Çevirdim. Şurada tekrar şundan yapacağım. Telefonda konuşurken şu üst tarafını diktim. Bakın ne kadar tatlış oldu. Bu askıyı nasıl başlayacağınızı göstereceğim. Çünkü sağ tarafı yaptığımız gibi sol tarafı da yapıyoruz dediğimde belki örgüye yeni başlayanlar bilmiyorum. Yapamayabiliyorlar. Benim çok garibime gitse de demek ki bunu durumun zor olduğu kişiler var. O yüzden ben burayı da göstereceğim. Bakınız. Şurada da şu kenardan veya bu kenardan başlayabilirsiniz. Şu kenardan başlayacağım. Şöyle şu kısım bizim askı aralığımız. Yani totalde 5 adet trabzandan başlıyoruz. Ben bunu iç kısmından başlayacağım. Yani köşeden içeri doğru yapacağım. Doladım. Köşeye trabzanımı yapıyorum. İlk trabzanı yaptıktan sonra doladım. Ne yapacağız? 7 tane trabzan. Bir trabzan atladık. Bu modeli koyacaktık. Hiç söylemiyorsunuz. Ben de trabzan gidiyorum. Aynısını yapacağız. Sadece sonda dediğim o eksiltme gibi verevlik verecek şeyi yapacağız. Bir trabzan atlıyorum. Sondakine batıyorum. Doladım. Hemen bir yandakine de batıyorum. Ve şöyle hepsini beraber alıp şuradaki verevliği yakalıyorum. Geri çevirdim.
Şöyle bir sık iğne, üzerine bir sık iğne doladım. 1 2 3 dördüncü trabzana 7 tane yapıyorum. Diğer tarafta yaptığımın aynısını yapacağım. Birebir ve askılar üstten dikeceğim. Diktikten sonra yakasına, kol kenarlarına falan şöyle bir trabzanla geçeceğiz. Bordür gibi. 2, 4, 6, 7 doladım. Şuraya trabzanın tepesine batıyorum ve şu şekilde. Şimdi bir tane daha bundan yapacağım. Sonra 3 sıra kafes yapacağım. Yine 3 sıra bundan yapacağım. 2 sıra daha kafes yapıp geleceğim. Bakın askımız şu. 3 yelpaze, 3 adet file, 3 yelpaze ve 2 adet fileden oluşuyor. Bir tarafın ipini bir tık uzun kesin. Ben sanırım arka tarafın ipini uzun kestim. Aynen. Arka tarafın ipini uzun kestiğim için bunu çok uzun kesip ziyan etmeyeceğim. Arka taraftaki iple bunu dikeceğim. Şöyle geçirdim. Bunu ütüledikten sonra çok güzel oluyor. Şimdi şöyle alalım. Şu ipleri falan da saklıyorsunuz. Burada özel bir şey yok. Dikiş dikmeyi biliyor olmanız yeterli. Açıkçası. Çünkü bazı videolarımda dikerken göstermedim falan diyenler oluyor. Garip geliyor bu da bana tabii ki yine. Çünkü neyini göstereceğim. Yani böyle karşılıklı ilmekleri var ve iple bu şekilde dikiyorum. Sadece pot durmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Sonuçta güzel bir şey yapıyoruz. Şöyle bakın, karşılıklı ilmekleri dikiyorum. Lucy havladı. Umarım duymuşsunuzdur. Bu çok nadir olan bir şey çünkü. Bunu buraya kadar getirdim. Şunu da yine şöyle götürüyorum içeri doğru. Ve burada bir düğüm atarak bluzumuzu sonlandırıyoruz. Gerçekten yürüyüşe gitmeden önce bunu bitirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ama kapanış akşama kalacak. Çünkü ben yürüyüp geldikten sonra bunu ütüleyeceğim. Kenar bordürlerini falan yapacağım. Şöyle iyice düğüm attıktan sonra ipi kesiyoruz. Daha sonra şu kısımda kalan ipleri nasıl yapıyorsun, sabitliyorsun derseniz bunlar böyle katlarına ayrılıyor bakın. İğneyi taktım, katına ayrıldı. Şuradaki herhangi bir ilmekten iç kısımda tabi ikisi de geçti. Birini geçiriyorum. Ve bunu burada böyle bir düğümcük yapıyorum. Ve makasla kesiyorum. Burada sadece düğümü çok sabitlemeden önce süper gerdirmeyin. Burada potluk yaratmasın. Örgüdeki en önemli şey o bence. Şimdi bu küçük düğümü de buradan kestiğimde bu ipi de sabitlemiş oldum. Başka yerinde ip yok sanıyorum zaten. Varsa da sonra. Bir an askıyı döndürerek diktim diye korktum. Bakın bu şekilde. Şu an her yerini görebiliyorsunuz ve ütüsüz hali. Şimdi bu ip ve 3,5 milim tığla 4 ile ördük bunu. 3,5 milim tığla şu kenarlarından ve şu yaka kısmından trabzanlarla geçerek bir bordür yapacağım. Yani şuradaki görüntüyü yakalayacağım orada da. Belki şu kol kısımlarını belki yarım trabzan yaparım, bilmiyorum. Zaten kenarlar trabzan olduğu için her ilmeğe bir tane denk gelecek şekilde yapıyor olacağım. Bluzumu giyip sahile geldim. Size güzel bir ışıkta göstermek istedim. Bikininin üzerine gidip bence bunu yapın. Çok güzel.
Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Videoya bol bol like ve yorum bekliyorum. Yaptıklarınızda beni etiketlemeyi de unutmayın. Ben kaçtım. Bye.